Bugün size bir soruyla başlamak istiyorum. İki ülkeyi birbirine bağlayan 18 kilometrelik bir tünel, tüm Avrupa'nın ekonomik haritasını değiştirebilir mi? Baltık Denizi'nin 40 metre altında şu an insanlık tarihinin en iddialı altyapı projelerinden biri yükseliyor. Danimarka ile Almanya'yı birleştirecek bu tünel tamamlandığında İskandinavya ile Orta Avrupa arasındaki kader ağları yeniden örülmüş olacak. Ama asıl soru şu: madem bu kadar stratejik, neden köprü değil de tünel? Ve neden sadece Danimarka'nın değil, tüm Avrupa'nın geleceğini ilgilendiriyor? Strateji haritasına hoş geldiniz. Bugün Baltık'ın altındaki devi Fehmarn Belt tünelini sizlere anlatacağım. İskandinavya ile Avrupa kıtası arasındaki en kestirme rota yüzyıllardır kuş uçuşu hattı olarak anılıyor. Almanya'nın kuzeyindeki Fehmarn Adası ile Danimarka'nın Lolland Adası arasındaki bu deniz geçişi aslında Avrupa'nın en stratejik darboğazlarından biri. Şu an bu 18 kilometrelik mesafe feribotlarla 45 dakikada aşılıyor. Ama işin sadece yolcu taşımak olmadığını anlamak için rakamlara bakmak yeterli. İskandinavya ile Orta Avrupa arasındaki yük taşımacılığının %80'den fazlası şu an karayoluyla Shetland Yarımadası üzerinden dolanarak yapılıyor. Bu her bir tır için tam 160 kilometrelik fazladan yol demek. Peki bu ne anlama geliyor? Fazladan yakıt, fazladan karbon salınımı, fazladan maliyet. Avrupa Birliği'nin yeşil mütabakat hedeflerine ulaşmasının önündeki en büyük engellerden biri işte tam bu noktada yatıyor. Başlangıçta herkes bir köprü bekliyordu. Hatta projenin ilk fizibilite çalışmalarında asma köprü, tüp tünel, delme tünel gibi alternatif yan yana konuldu. Peki neden tünel kazandı? Birinci sebep Fehmarn Boğazı. Baltık Denizi'nin en işlek gemi rotalarından birinin tam üzerinde. Buraya yapılacak bir asma köprünün ayakları süper tankerlerin geçişini riske atabilirdi. Üstelik köprü sert Baltık rüzgarlarında sık sık kapanma riski taşıyordu. İkinci sebep çevresel etki. Bu bölge İskandinavya ile kıta arasındaki en önemli kuş göç yollarından biri. Yüksek köprü kuleleri göçmen kuşlar için ölümcül bir engel oluşturabilirdi. Tünel ise deniz yatağının altına gömüldüğü için ekosistemi minimum etkiliyor. Üçüncü ve belki de en kritik sebep jeopolitik güvenlik. Bir tüneli kapatmak, bir köprüyü kapatmaktan her zaman daha zordur. Baltık bölgesinde artan askeri gerilim düşünüldüğünde Danimarka'nın bu kararı fazlasıyla stratejik. Şimdi size bu tünelin neden bir mühendislik harikası olduğunu rakamlarla anlatayım. Fehmarn Belt tüneli tamamlandığında dünyanın en uzun batık tüp tüneli olacak. 18 kilometre uzunluğunda ve deniz tabanının 40 metre altına yerleştirilecek. Peki nasıl inşa ediliyor? Dağı delerek değil. 89 devasa beton parça karada özel bir fabrikada üretiliyor. Her bir parça 217 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 73.000 ton ağırlığında. Bir parçayı üretmek tam 9 hafta sürüyor. Bu devasa beton bloklar özel olarak tasarlanmış gemilerle deniz tabanındaki hendeye taşınıyor ve milimetrik hassasiyetle birleştiriliyor. Toplamda 360.000 ton çelik kullanılacak. Bu 50 tane Eyfel Kulesi'ni inşa etmeye yetecek miktar. Projenin maliyeti 7,4 milyar euro. Finansmanın büyük kısmı Danimarka devleti tarafından karşılanıyor. Avrupa Birliği de bu stratejik bağlantıya 1 milyar eurodan fazla hibe desteği sağladı. Çünkü bu tünel Avrupa'nın omurgasını oluşturan TNT ulaşım ağının İskandinav-Akdeniz koridorunun en kritik halkası. Bu tünel sadece bir ulaşım projesi değil, aynı zamanda Avrupa'nın jeopolitik satranç tahtasında oynanan büyük bir hamle. Tamamlandığında Hamburg ile Kopenhag arasındaki tren yolculuğu 4,5 saatten 2,5 saate düşecek.
Oslo'dan Palermo'ya kesintisiz demiryolu bağlantısı mümkün hale gelecek. Yük trenleri İsveç'ten İtalya'ya hiç durmadan gidebilecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Çin'in kuşak ve yol projesinin Avrupa ayağına karşı Avrupa Birliği'nin kendi kuzey-güney koridorunu güçlendirmesi demek. Baltık limanlarından Akdeniz'e uzanan bu hat, Avrupa'nın lojistik bağımsızlığını pekiştirecek. Ayrıca bu tünel, İskandinav ülkelerinin NATO savunma stratejisinde de kritik bir rol oynayacak. Askeri lojistiğin hızlanması, kriz anında müttefiklerin birbirine ulaşma süresini dramatik şekilde kısaltacak. Danimarka bu projeyle sadece bir tünel inşa etmiyor. Kendisini İskandinavya'nın Avrupa'ya açılan kapısı, daha doğrusu kilit taşı haline getiriyor. Tıpkı 2000 yılında açılan Öresund Köprüsü ile İsveç'i kendine bağladığı gibi. Şimdi de Almanya üzerinden tüm kıtaya eklemleniyor. Peki tüm bunlar bize ne anlatıyor? Birincisi, altyapı projeleri sadece beton ve çelikten ibaret değildir. Onlar ülkelerin gelecek yüzyılda nereye konumlanacağını belirleyen stratejik araçlardır. İkincisi, Danimarka gibi küçük bir ülke doğru planlama ve devlet aklıyla nasıl bir bölgesel güç merkezi haline gelebileceğini gösteriyor. Üçüncüsü, Avrupa Birliği'nin yeşil dönüşüm hedefleri sadece elektrikli araçlarla değil, işte böyle devasa altyapı hamleleriyle gerçeğe dönüşüyor. Fehmarnbelt Tüneli 2029'da açıldığında Avrupa haritası fiziksel olarak değişmeyecek belki. Ama ekonomik ve stratejik harita, emin olun, yeniden çizilmiş olacak. Strateji haritasında bugün baltığın altına indik. Bir sonraki videoda yine kimsenin anlatmadığı stratejik bir hikayeyle birlikte olacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Stratejik